Merhaba. Bugünkü sohbetimizde ilginç bir konuya değineceğiz. Mülkiyet gücü, bir de sahadaki başarıyla, yani tırnak içinde kazanılmış otorite var. İşte bu ikisi arasındaki o ince çizgiyi konuşacağız. Elimizdeki kaynakta tam da bunu anlatan bir fabrika müdürüyle firma sahibi arasında geçen kritik bir olay var. Evet, çok çarpıcı bir örnek aslında. Her şey patronun, yani firma sahibinin müdürü atlayıp doğrudan bir usta başına iş vermesiyle başlıyor. Ama usta diyor ki, üretim müdürümün onayı olmadan başlayamam. Hah, işte kilit nokta burası. Ve bu cevap patronu bayağı bir sinirlendiriyor. Şimdi bu ilginç değil mi? Yani neden bu kadar tepki gösteriyor patron? Sadece bir anlık öfke mi bu? Bence değil. Yani sadece bir öfke anı gibi görünse de daha derin. Çünkü ustanın tavrı aslında kişisel bir durum değil. O orada kurulmuş bir sisteme, bir hiyerarşiye sadık kalıyor. İşte bu patronun belki de sorgulanamaz sandığı kendi otoritesine karşı beklenmedik bir duvar örmüş oluyor sanki. Bir direnç gibi yani. Aynen, bir direnç. Kişisel güç mü önde yoksa şirketin kurumsal düzeni mi? Gerilim tam burada başlıyor. Müdür de tam bu noktada giriyor devreye. Patronuna dönüp usta haklı diyor. Cesurca bir çıkış aslında. Evet ve nedenini anlatmak için de şirketin geçmişine gidiyor. Hani başlangıçta sistem falan yoktu diyor. Kimin kime bağlı olduğu belli değildi. Hı hı. Bütün o kritik üretim bilgileri diyor sadece birkaç kişinin aklındaydı. Yani kendi müdürlük yetkisinin bile başlarda ne kadar kağıt üstünde kaldığını anlatıyor aslında. Bu çok önemli bir detay çünkü geçmişi anlatırken aslında bugüne bir mesaj veriyor. Demek istiyor ki, bakın bugün sahip olduğumuz bu düzen var ya, o eski kaostan çıkmak için bilerek, isteyerek kuruldu. O hafızalara dayalı verimsiz yapıdan kurtulmanın bir bedeli, bir çabası oldu. Bunu hatırlatıyor patrona. Ve tam o noktada o güvenin nasıl ilmek ilmek örüldüğüne dair kritik bir anı paylaşıyor. Şirket finansal olarak yani gerçekten batmak üzereyken herkesin yok canım imkansız en az 3 ay sürer dediği acil bir sipariş geliyor. Evet, o taahhüt işi. Aynen. Müdür ve ekibi o işi sadece 1 ay 3 günde teslim ediyor. İnanılır gibi değil. Müthiş bir başarı. İşte bu başarı müdüre gerçek anlamda yetkiyi ve daha önemlisi patronun sarsılmaz güvenini kazandırıyor. Bu sadece bir başarı öyküsü değil aslında. Bu kurulan o yeni sistemin ilk büyük testi ve aynı zamanda zaferi. Müdürün o riski alması. Çünkü başarısız da olabilirdi, değil mi? Ama bunu ancak o yeni düzenle, o sistemle başarması hiyerarşinin, planlı çalışmanın değerini kanıtlıyor. O gün kazanılan güvenin temeli işte tam olarak bu. Sonuçlar da zaten bu sistemin ne kadar işe yaradığını rakamlarla gösteriyor. Müdür diyor ki, yaklaşık 2 yılda kurduğumuz bu düzenle Evet, dinleyelim bakalım. çalışan sayısını %40 azalttık ama verimliliği patlattık. Üretim alanını 6,5 katına çıkarmışlar, makine parkurunun değeri 2,5 katına çıkmış ve en çarpıcısı üretilen ürün miktarı. Tam 16,7 kat artmış. Vay canına, 16,7 kat. Bu rakamlar işte o patronun tek bir talimatla aslında ne kadar büyük bir yapıyı tehlikeye attığını gösteriyor. Bunlar şans eseri olmamış. O gün kurulan ve ustanın da savunduğu o sistemin, o hiyerarşinin, o öngörülebilirliğin direkt sonucu bunlar. Yani sisteme saygı duymak aslında bu kazanımları korumak anlamına geliyor. Patron belki iyi niyetliydi ama. Ama farkında olmadan temeli sarsabilirdi. Kesinlikle. O hassas dengeyi bozabilirdi. Müdür de zaten konuşmasını çok net bitiriyor. Diyor ki, evet siz firmanın sahibisiniz, bu tartışılmaz. Ama burada işleyen bir düzen var. Hı hı. Siz benim patronumsunuz, ben de buradaki ekibin patronuyum. Sizden ricam bu sisteme ve hiyerarşiye saygı göstermeniz. Çok net bir mesaj. Patron anladım diyor demesine ama sonrasında eklediği o ama sonuçta ben de firma sahibiyim cümlesi sanki alttaki o gerilim tam bitmemiş gibi, değil mi? O son cümle aslında bütün meseleyi özetliyor. Mülkiye hakkı, tamam o cepte ama bu hak operasyonel verimliliği sağlayan ve performansla, başarıyla kazanılmış bir otoriteyi hiçe sayma hakkını verir mi? İşte bu dengeyi kurabilmek çoğu şirket için en zorlu sınavlardan biri. Sahiplik güdüsüyle işleyen düzenin gereklilikleri bunlar nasıl yan yana yürüyecek? Zor soru. Peki
Tüm bu anlattıklarımızdan, bu deneyimden sizin için çıkarılacak ana fikir ne olabilir? Bence şu: İşleyen bir düzen, verimlilik, büyüme, bunların hepsi açık bir hiyerarşiye ve daha da önemlisi zor zamanlarda kanıtlanarak kazanılmış, elle tutulur bir güvene dayanıyor. Ve bu, şirketin sahibi için bile geçerli. Bu durum sizin kendi iş hayatınızdaki deneyimlerinizle ne kadar örtüşüyor acaba? Şöyle bir düşünün, kendi çalıştığınız yeri, ekibinizi, hiyerarşi ne kadar belirgin, yetki ve sorumluluklar net mi? Daha da kritik olanı farklı kademeler arasındaki o güven ilişkisi nasıl kuruluyor? Ve en önemlisi ne olduğunda sarsılıyor, ne olduğunda zedeleniyor? Ve kapanışta üzerinde biraz daha düşünmeniz için şu soruyu bırakalım. Bu olay bize yetkinin sadece bir unvanla, bir atamayla verilmekten öte performansla, güvenle nasıl kazanıldığını gösteriyor. Peki sizin için o kağıt üzerindeki yetki ile sahada kazanılmış güven arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? Ve bu çizgi aşıldığında bunun görünür ve belki daha da önemlisi görünmez maliyetleri neler olabilir?